güneşin olduğuna bakmayın. Türklerin Vikinglerle birebir bu adayı işgal ediyorlar zaten. Öf! Manzaraya bakın. Buranın insanları yürümeyi sevmiyor. Burada bir yerde olması lazım. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizle ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Arkadaşın montunu aldım. Çünkü bayağı soğudu hava. Dün gece özellikle her yer don oldu. Buz tutmuş yerler. Gölge olan yerlerde hala devam ediyor. Burada deniz vesaire tabii ki donuyor. İlerleyen zamanlarda tamamen buz denizi oluyor. İnsanlar sokağa çıkmış. Günün aydınlığını kutluyorlar. Gördüğünüz gibi başka söze gerek yok. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Burada küçük bir balık pazarı kuruluyor. Bu arada çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü yerler buz. Ben Almanya'dan ayakkabı aldım kendime. Düşmeyeyim diye ama o da kayıyor. Buranın insanları yürümeyi sevmiyor. Hep arabayla geziyorlar. Burada bir yerde olması lazım. Şöyle hemen bakalım. Fiske market uğrardı. Şu mavi bina herhalde fırın gibi bir şey galiba. Eski tip tartı var. Kimse de yok ki soralım. Hayda. Bakalım dur. Burası otelmiş. Vardı otel. Ne diyor üzerinde? Tanrı büyüktür yazıyor. Artık zonunda diyor, bölgesinde diyor. Şu kırmızı, karşıdaki kırmızı binada yazıyor. Kuzeyi tekrardan Make North Great Again. Tabii çok az insan yaşıyor artık buralarda. Doğal olarak gençler Oslo'ya, güney şehirlere, daha çok eğlencenin, yaşamın olduğu güney şehirlere gitmek istiyorlar. Oha, ne çok insan var. Şehrin yarısı burada. Ben size balıkları göstermek istiyorum. Bakalım tanıdık falan var mı etrafta? Yok gibi ama. Şimdi bütün kasaba beni konuşacak. Çünkü bu kasabada hiçbir şey yaşanmıyor. Action. Kameralı bir yabancı geldi. Çekim yaptı. Make the North Great Again. Trump'ın Make America Great Again'i, kuzeyi tekrardan muhteşem yapın.
tarzı ama ulan onda herkes sıraya girip almış herhalde. Hey. Kaikanten Fiskebutik. Buna açılır açılmaz geldim. Bitmesin diye balık. Hi. Are det greit å filme? Jeg filmer. Ja. Çok yok. Hi. Are det okay å filme? Ja, takk. Ja. Torsk. Det här är lax, röket lax. Røyket laks. Kongekrabber. Ja, det är bara Ja. Og hva er disse? Det här är sei, Ja, så är det torsk. Det här bägge två är torsk. ok. Så alt fra Vardø? Nej, laxen kommer inte från Vardø. Ok. Det er fra Den kommer från, Vestlandet? jag vill inte säga Västlandet, men det kommer från ett annat Västland. Ja. Det er alt du har? Alle fisk? Ja, det är det här som är fiskekaker här borta. Hva? Fiskekaker. Fiskekaker. Ja. Bu Norveç'in ünlü balık böreği. Tusen takk. Vi ses. Bu røyke laks iste somon. İsli somon. Röke laks deniyor. Evet, bugün size Vardø Adası'nı gezdireceğim. Tabii ki en önemli şeyle başladık. Balık satıcılarıyla. Taşlardan korunaklı bir liman yapmışlar. Burası iyice buz tutmuş. Artık bu kadar güneşe rağmen görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çok sert bir güneş var. Videoyu izleyenler çok sıcak olduğunu düşünebilir. Bize koymaz soğuk. Ben sıcağa çok yapamıyorum ya. Dayanamıyorum sıcağa. Kadın tutunarak gidiyor. Tabii herkes buradan taze balık ya da ne gerekiyorsa almak için geliyorlar. Daha bitmemesi için çok erken geliyorlar. Şimdi şurada size güzel bir heykel yapmışlar. Lünde kuşu. Bu yerdeki şeyler ne ya? Bir şeye benzettim de. Anlamadım vallahi. Bilen varsa yazsın. Şurada çoğaldı iyice. Dizayn olarak falan mı yapmışlar acaba? Bu lünde kuşu arkadaşlar. Norveççesi lünde. İngilizcesinin puffin olması gerekiyor. Burada yani bu adada deniz papağanı diyorlar bu kuş için. İçi de boş. Çok çok güzel bir kuş bu lünde kuşu. Bu ada kuş bakımından inanılmaz zengin bir ada. Bu kuşlar hariç başka birçok kuş da var. Bakın burada 1789 yılında yine ne oluyor lan? 1789 yılında 1700 ve 1600 yıllarda cadı yakılıyormuş bu adada. 1307 yılında ilk kale ve ilk Festning Kirke, ilk kale ve ilk kilise inşa edilmiş. 1700 ve 1917 yılında Pomor ticareti başlamış Ruslarla. 1983 Vardø Tüneli, 82 değilmiş. 1888'de ilk okul, eski okul diyor, kurulmuş. Yıl demek. Burada da 1872 yılında Avusturya Macaristan İmparatorluğu Tromsø'den çıkıp 1872'de 1874'te buraya geri dönmüş. Burada isimleri var. Keşfi yapanların. Birkaç dil olduğu için şimdi ben evde Norveççe konuşuyorum. Burada
İngilizceden Türkçe'ye çeviriyorum. Onun için biraz beynim yavaş çalışıyor. Kusura bakmayın. Dönmüyor bazen. Evet, bugün harika bir gün. Bakalım bu gece kuzey ışıkları çıkacak mı? Buranın havası inanılmaz değişken. Yani şöyle söyleyeyim. Kuzey tarafı adanın tamamen kuzey Barents Denizi, Kuzey Buz Denizi. Yani Kuzey Kutbu. Kuzey Kutbu'nda biliyorsunuz kara yok. Burasına Kuzey Kutup Dairesi deniyor. Son kara burası. Buradan öte Svalbard adası vesaire var ama buradan dümdüz giderseniz bir kara yok. Onun dışında şu anda Norveç'in en doğusundayız. Bakın, Türkiye ile aynı boylamdayız neredeyse. Bir de Norveç'in batısını düşünün ve ülkenin nasıl ince uzun doğuya doğru, kuzey doğuya doğru kaydığını göreceksiniz. Bu mesela harita severler için bile çok dikkatinizi çekecek bir şey değil. Ben şimdi göstereceğim size haritada. Evet. Oh, şurada bir de Mors heykeli vardı. Mors muydu? Mors mu deniyordu ya? Mors deniyordu herhalde. Bakalım o heykele de gidelim. Burada İskandinav ülkelerin bayrakları var. İsveç, Danimarka, Norveç yüksekte. Finlandiya ve İzlanda. Kimmiş? Fridtjof Nansen. 1893'te de çıkmış. 1896'da dönmüş. Bu da kutup kaşiflerinden muhtemelen. Saturn en replik av Saturn ve Framhuset i Oslo. 1993 yılında Oslo'da dikilen heykelin kopyasıymış bu. Bu da bir Mors. Mors muydu? Ben Mors diyorum ama. Eve bakın ne kadar eski. Tabii burada çok fazla terk edilmiş ev var. Hatta 3-5 bin liraya ev satın alınabiliyordu burada bir aralar. Böyle terk edilmiş evler. Ne güzelmiş heykel. Ucuza satılıyordu. Artık biraz pahalanmış ve buradaki nadir otellerden bir tanesi vardı oteli. Benim kahve ihtiyacım var. Bakalım açık kahve dükkanı, kafe bulabilecek miyiz? Şurada bir kafe gördüm de bakalım, yani kafe yazısı gördüm. Kapanmadıysa nachos, ice creams falan. Oo, parti var burada. Açık vallahi. Hi. Hey. Buradan nerede? Du accepterar credit card? Ja, tack. Den är bra. Oh be, bulduk. Yanımda Norveç kronu yok çünkü burada her şey, otobüs bile kartla biniliyor. Burada çalışanlar Taylandlı galiba. Fiyatlar bayağı pahalı oluyor bu arada. Ama ne yapacağız, ısınalım biraz. Üşümedim bu arada da. Arkadaş o kadar sıcak ki. Yani montla çok sıcak oluyor. Ya bu arada Norveç ucuzlamış. Yani Norveç ucuzlamamış. Şey kalmış ama ben buraya ilk geldiğimde acayip pahalıydı. Şu poğaça ve kahve 200 liraya falan geliyor. Yani eskiden çok pahalı gelirdi bana. Artık Türkiye fiyatları herhalde bu civarlara, dünyadaki fiyatlar bu civarlara uydu. Japonya ve Norveç çok ucuzladı ilginç bir şekilde. Ya tabii ki Norveç hala pahalı ama dünyanın en pahalı iki ülkesiydi buralar. Hadi bakalım. Çikolatalı. Fazla. Şimdi ilginç yerlere gideceğiz, sizi götüreceğim. Söz dedi. Kafede otururken arkadaşa denk geldim. Kuzey Kutbu'nda arkadaşlara denk gelmek.
Hagenstua. Du ska på havet med en. Ja, Ja, han är där uppe nu. ja. Ja. Ja, så du måste komma upp till han. Buradan har du det. Ja, bara bra. Så hyggelig å se deg. Ska du vara länge? Nei, noen dager. Ja, det må du få med dig allt. Du får med dig allt. Når skal vi gifte oss? Nej, vi skulle ju gifta oss igår, men du mötte ju fan inte upp, så det är den där tåget. Vi snakkes. Bunlar kar motoru. Snow scooter deniyor. Saab. İsveç arabasıydı değil mi Saab? Çok iyi ya. Snow scooter'ın üstü kapalı hali. Hava çekim için çok iyi gökyüzü. Şu neymiş ya? Kuş mu ölmüş? Albatros. Bakın şu çit şeklinde var ya, çok nadiren bu tarz bitki gözüküyor. Ben ilk defa görüyorum. Acaba kışın ölecek mi onlar? Şurada bayağı Guns N' Roses klibi gibi bir kilise var ya. November Rain miydi? Bu ne ki ya? Evet, burası Sjö Trafik Sentral diyor. Yani deniz trafiği şeyi. Bu da bir monument ama bu ne ki? Wavescan. Dalgaları scanlıyor. Evet. Bu odada benim çok fazla arkadaşım var dedik. Yani yüzlerce kişiyi tanıyorum. Zaten 2000 kişi yaşıyor. Çok fazla ölen arkadaşım da var. Çok kanserden ölüyor buradaki insanlar. Yani tanıdığım birçok kişi kanserden öldü. Bunun sebebi olabilecek şeyleri düşünüyorlar ve burada hani Amerikan radarları var ya, onlardan dolayı yaydığı radyasyondan dolayı insanların kanser olabildiğini düşünüyorlar. Vardo Kalesi birazdan gezeceğiz. Bugün size Vardo Kalesi'ni göstereceğim. Bu kale Naziler tarafından da, kiliseye bakın, Naziler tarafından da işgal edilmişti Vardo Adası. Bu ada çok stratejik bir öneme sahip. O sebeple Naziler Rusya, Finlandiya, özellikle Rusya sınırındaki bu adayı ele geçirmişler. Evet. Kazı var. Giriş yok ama kilise çok hoşuma gitti ya. Ne kadar sade, tam bir kutup dairesi kilisesi. Bahsettiğim balonlar da arkada görüyorsunuz muhtemelen. Ölmek için güzel bir lokasyon. Çünkü tertemiz. Huzurlu, sessiz. Güneşin olduğuna bakmayın. Şimdi Vardo Kalesi'ne geldik. Norveç Kralı Hakon Magnusson tarafından 1300 yılında yapılıyor. Şöyle 1450 yılında tekrar inşa ediliyor.
Ben bu kaleye 3 kere geldim. Kale manzaralı evler var tabii ki. İnsanlar yaşıyorlar burada hala. Dünyanın en kuzeydeki kalesi burası. Daha öteye bir kale yok. Olabilecek en kuzey. Onun için Osmanlı gelememiş buraya. Aslında şeyi geçse dünya tarihi belki de değişecekti ve Osmanlı buraları bile ele geçirecekti. Avusturya, Viyana'yı geçse. Tabii ki belki gelmeyeceklerdi ama vergi vesaire alabilirlerdi. Bu işler belli olmaz. Bu arada Cezayir'den korsanlar var. Osmanlı şeyinde, hükümdarlığında. İzlanda'ya gidiyorlar arkadaşlar. Bakın. Ve İzlanda'da İzlanda tarih anlatımında uzun süre, şu anda muhtemelen yok ama hani Türklerden nefret ediyorlar. Çünkü İzlanda'ya gidip oradaki kadınları köleleştiriyorlar ve işte Osmanlı'ya getiriyorlar. O zaman Cezayir'deki korsanları hatta İzlanda'ya giderken Norveç batı kıyılarını bombalıyorlar zevk için. Öyle patlatıyorlar. Artık zevk için midir bilmiyorum yani. Vikingleri bombalıyor. Yani Türklerin Vikinglerle birebir ilişkisi de var. Bu Hakon 7. Magnus son değil. Magnus zaten büyük demek Latince. 1905-1957 Norveç hala bir krallık ve krallarına inanılmaz saygı duyuyorlar. Çünkü hala 2. Dünya Savaşı'nda kral halka büyük destek veriyor ve mütevazi bir hayat yaşıyorlar. Parlamenter monarşi, parlamento var. Kralın söz hakkı çok yok ama inanılmaz büyük bir saygı var. Yani belki de dünyada olan monarşilerden en büyük desteklerden bir tanesi. Hollanda, İngiltere vesairede de monarşi var ama burada monarşi karşıtları çok değil. Tabii bu kale bizim tahmin bildiğimiz kalelerden daha küçük. Çok stratejik bir önemi var arkadaşlar. Barentsk Denizi'ne ve kuzey doğalgaz petrolüne, kuzeyin kaynaklarına, balık, doğalgaz gibi hakim bir nokta. Norveç bayrağı sallanıyor. Küçük bir Rus 3. Dünya Savaşı'nda Rusya'nın hedefindeki baş yerlerden bir tanesi olması çok mümkün. Kalenin çatıları ne kadar güzel. Baksanıza. Top mermileri. Çok hoş değil mi ya şeyler? Evler. Tabii Naziler stratejik olan bu pozisyonu işgal ediyorlar. Bu adayı işgal ediyorlar zaten. Bakalım kimse yok. Giriş serbest mi acaba? Oh, çok sıcak. Bakın. Varlığı ziyaret eden krallar burada. Danimarka ve Norveç'in kralı. Norveç'in kraliçesi gelmiş 4 kere. Bu Crown Princess Mette-Marit. Bunlar 2000 yılında, 1999 yılında bu kız garson. Bu prens, Crown Prens şey yapıyor. Aşk yaşıyor ve bayağı olay oluyor. Hani halktan birisiyle. Burada yine anno yıl demek 1599 yılında
Danimarka Kralı 4. Christian. Bunlar Vikinglerin çizdikleri resimler. Bakın. Biraz yeteneksizlermiş gerçekten. Tam şuradayız. Ben sana dedim. Neredeyse Türkiye ile bakın paralel olduğumuz yer biraz şurası. Vardhut diyor ya. Orada şuraya alalım biz. Amasra neredeyse Sakarya, Bolu üzerine denk geliyoruz şu anda paralelde. Bir de şöyle bakalım. Norveç'in batısı da burası arkadaşlar. Yani en çok yaşamın olduğu bölge burası. Biz ta Karadeniz'in kuzeyindeyiz. Üstünde değiliz. Bu yanlış biliniyor. Çünkü uzayda üst, alt yoktur. Kuzey, güney var. Biz kuzeyindeyiz. Burada yine bir çizim var. Napolyon Savaşları. Vardo Kalesi Norveç tarihinin çok önemli bir parçasıdır diyor burada. Bu Slaveriye 1737-1812 kölelik. Burada maketi var. Ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Küçük bir top var. Çocukların birbirini vurması için herhalde. Abo! Bu ne? Kazıklı Voyvoda'nın kazığı. Böyle çiçek şeklinde kale. Yine burada açıklanmış birçok şey. Burada top atışları yapılmış. Kral gelmiş. Burada kışın bakın içtikleri viski ve bardaklar. Şimdi insanların gözlerini görüyorsunuz. Çok fazla şey var burada. Çekik gözlü insan var. Bu aslında Asyalıların evrimiyle benzer. Çok fazla kar olduğundan dolayı kar ve buz oldukları için gözleri bu şekilde evriliyor. Finlilerde de var ama Sami halklarında bu fotoğrafta gördüğünüz bir kısmı Sami. Hay. Buradan orada. Kemsen bahit. Nasıl gidiyor diyorum. Kim bilir ki diyor nasıl gittiğini. Kim bilir, kim bilir, kim bilir. Kim Basinger bilir. Bu ok var. ...1737'de yapılmış bu ev. Evet, size biraz farklı kale. Ne çok kale gösterdim ben size ya. Arnavutluk'ta, Suriye'de. Kale üstüne kale geziyoruz. Ama tabii çok önemli. Romanya'da değişik kaleler vardı. Öf! Manzaraya bakın. Toplar da topmuş ha. Hey gidi. Çok sağlam. Bir bakalım. Bunlar toplar.
Böyle etrafa hendekler kazmışlar. Böyle bir günü yakalamak gerçekten çok zor. Çünkü ışık çok güzel. Ve zaten yaklaşık bir ay sonra hiç güneş kalmayacak arkadaşlar. Aylarca burada güneşi görmeden yaşıyorlar. Ve aylarca da yazın sadece güneşi görüyorlar. Hiç hava kararmıyor. Şeyi kapatmışlar ucunu. Ne olur ne olmaz diye Norveç. Dikkati. Şunlar sanıyorum modern Nazilerden kalan tabii Naziler Rusya'ya yürüyorlar. Burada da bir savaş devam ediyor. Kuzey Buz Denizi'ne, Barents Denizi'ne hakim olma savaşı. Bunlar yeniye benziyor ama bilemiyorum. Gidebiliyor, hakim oluyor. Oh. Bu odayı yeşil görmekte varmış be. Kaderimizde. Tabii bu yeşilliği ve yaşanırlığı sağlayan Gulf Stream akıntısı buraya kadar geliyor. O olmasa burası yani zaten inanılmaz çorak ama çok daha soğuk ve yaşanmaz halde olacak. Evet, burada Roald Rüye Rünning isimli bir asker 1940-45 yılında Naziler işgal ediyor. 1940 yılına kadar diretip bu adam Norveç bayrağını tutuyor. 2 Kasım'da indirilip Nazi Almanyası'nın bayrağı dikiliyor. Bu adama teşekkür ediyorlar. Çünkü bu adam onu başarmış asker. İşte insanların yaptıkları iyiliklerin, güzelliklerin unutulmaması ne kadar güzel. Tarih öyle bir şey işte. Harika. Şuraya girmedik ama. Vallahi açtım. Gelmişken girelim ya. Ha, bunları kapatmaların sebebi şeymiş ya. Herhalde. Abo! İşte bunlar Samiler. Rengeyi ve rengeyi boynuzları. Balina avcılığı. Hala balina avlanıyor bu arada burada. Tabii ki şu anda değil. Nisan'la Temmuz arasında balina avı yapılıyor. Bu Vardo Adası. 2 bölümden oluşuyor ada. Bunlar 1500 yıllarda İskandinavya haritası. Hadi bakalım. Bizden bu kadar. Evet, zamanında elektrik varmış. 1400 yıllarda. Orada kapı eski. Tip kilit var kapıda. Evet. Kalemizi gezdik. Yarın devam edeceğiz. Hadi bakalım.